Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çalışıyor. Reis iş başında. Betonla kapatılan petrol kuyuları açıldı ve petrol akmaya başladı. Karadeniz'de de güzel ve önemli miktarda doğalgaz bulundu, bunlar harika gelişmeler. Shell firmasında 20 yıl genel müdürlük yapmış olan Anthony Robinson'un dediği gibi, bütün Amerikan petrol şirketleri bilir ki, yapılan araştırmalar Türkiye'nin bir petrol denizi üzerinde olduğunu gösteriyor. 1980 yıllarında, yabancılarla yapılan petrol anlaşmalarında 5000 metreye kadar inilmesi planlanmışken, 300 metrede aramalar bırakılmıştır. Petrol bulunan yerlerin de üzerine çimento dökülmüştür. O kuyularda yapılan çalışmalarda şu an petrol fışkırmaktadır. Ayrıca Türkiye'de petrol aramak için ayrılan bütçenin çok az olması da, bu kaynakların ortaya çıkmasını istemeyen küresel güçlerin etkinliğinden kaynaklanmaktadır. Bakın daha 6 ay önce Burdur, Bucak'ta 2 yıl çalışıldı ve petrol bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tüm sondaj aletlerini toplayarak petrolü çıkarmadan bölgeden ayrıldı. Peki gelelim asıl soruya neden? Mayınlı arazilerde, Güneydoğu Anadolu'da şu anda günlük 2500 varil Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından petrol çıkarılmaktadır. Bu miktar yakın zamanda çoğalacak deniyor. Acaba gerçekten böyle mi? Kuyuları bile betonla kapattılar. Bu kuyuları betonla kapatanlar sorgulanmalıdır. Gerekli cezaları en ağır şekilde almalılardır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şırnak'taki Cudi Dağı'nda petrol arama çalışmalarına 2009 Ağustos ayında başladı. Dağın 1400 rakımlı kesiminde petrol sondaj platformu kuran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yoğun güvenlik önlemleri altında petrol arama çalışmalarını sürdürüyor. 4000 metrede petrol bulunması ümit ediliyordu. Şu an 1300 metre derinlikte çalışmalar sürüyor. Çok yakında yeni müjdeler gelebilir. Hepimizi sevindirebilir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Özlüce köyünde hem petrol hem de doğalgaz buldu. Özlüce, bir sahasında 950 metrede petrol çıktı. Kuyudan günde 50 varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Şimdi üretim katlanarak arttı. 2007 yılında Diyarbakır, Lice, Batman üçgeninde çok zengin petrol yatakları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından bulundu. Sadece bulunmakla da kalmadı. Aradan 15 sene geçmiş ve şimdi üretim katlanarak arttı. Bu 15 sene boyunca bu petrol üretimi yapılamaz mıydı? Aradan geçen 15 sene bizim için kayıp oldu. Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye petrol denizinin üzerinde yer alıyor. Özellikle Diyarbakır'da petrol kaynıyor, hepimiz buna inanıyoruz ki çok daha fazla petrolümüz var. Ama neden henüz çıkarılmıyor? Türkiye'nin petrol denizinde yüzdüğünü Türk'ten başka herkes biliyor. Neden diye soruyoruz. Bu duruma üzülüyoruz. Sınır ülkelerimizde petrol kaynarken bizde yok diyenler bunun bedelini en ağır şekilde ödemelidir. Eski emekli paşalarımızdan Cumhur Asparuk, meclisin açılışı münasebetiyle verilen davette gazetecilere şöyle seslendi. "Bırakın Afganistan'ı, Türkiye'ye bakalım" dedi. "Size 6000 metre derinlerde, dünyanın en zengin petrol yataklarına sahibiz desem inanır mısınız?" şeklinde konuştu. İşin aslı şu, paşaya Hindistan'da bulunan bir uzay üssünde yüksek rütbeli bir Amerikalı subay, "Biz uydu ile araştırma yaptık, Türkiye'de çok zengin petrol yatakları var. Fakat 5-6 bin metre derinde" diyor. Ülkemizde şu an çıkan petrol, ihtiyacımızın 1/10'ını dahi karşılamıyor.
Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün de emri var. Ekonomik bağımsızlığımızın temini için süratle petrolümüzü bulup işletmemizi emrediyor. Onun zamanında bu işe dört elle sarılınıyor. 1934 yılında Trakya'da Mürefte'de doğalgaz bulunuyor. O gün açılan kuyulardan çevredeki fabrikalar bugün bile faydalanıyorlar. 1926 yılında Petrol Arama ve İşletme İdaresi kuruluyor. 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kuruluyor. 1938 yılında Türkiye kendi ürettiği uçağı Belçika'ya sattı. İkinci Dünya Savaşı'nda dünya Türkiye'nin ürettiği gaz maskelerini kullandı. Atatürk döneminde başlayan büyüme hızı onun ölümünden günümüze kadar devam etmiş olsaydı, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerden biri olurduk. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 4 Mart 2009 tarihinde Karadeniz'de 10 milyar varil petrol ve yıllık 1,5 trilyon metreküplük üretilebilir doğalgaz olduğunu açıkladı. Albi Eon Mobil firması ile anlaşma imzaladı. Karadeniz'de petrol ve doğalgaz olduğu resmen kanıtlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettikleri ve Diyarbakır'da bulunan Akoba 1 ve Yenişehir 1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli 2 kuyularında günlük üretime 6.800 varil ilave sağlandığını açıklaması, kentte memnuniyetle karşılandı. 3 kuyudan biri olan Akoba 1 kuyusunda petrol çıkarma çalışması hummalı bir şekilde sürüyor. Diyarbakır'da Akoba 1 kuyusundan günlük 2800, Yenişehir 1 kuyusundan da 3000 varil petrol çıkarılacak. Akoba 1 kuyusunda 3 aydan bu yana devam eden sondaj çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce çalışmalar tamamlandı, 10 gün önce kuyu üretime alındı. Kuyudan 2470 metre derinlikte petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Petrolün 24 gravite kalitesinde olduğu tespit edildi. Bu rakamın dünya ortalamasının biraz üzerinde olduğu ve sahada birkaç kuyunun da kazılacağı öğrenildi. Bu şu anlama geliyor: petrol üretimimiz katlanarak artacak. Diyarbakır'da petrol kentimiz olacak. Videonun başında da dediğimiz gibi Diyarbakır petrol denizinde yüzüyor. Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Siz bu petrol çalışmaları için ne düşünüyorsunuz? Bu yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Betonla kapatılan petrol kuyuları için ne düşünüyorsunuz? Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile.